Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, puf puf kabaran nefis bir piş tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Yoğurma kabımıza yarım su bardağı ılık suyumuzu alalım. Üzerine bir paket instant mayayı ekleyelim. Bir yemek kaşığı da toz şeker ilave edelim. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra üzerini kapatacağız ve 10 dakika kadar mayamızın kabarmasını ve aktif hale gelmesini bekleyeceğiz. Bu işlemi yaparsanız mayalanma süresi daha hızlı oluyor. Eğer vaktiniz yoksa tabii ki bütün malzemeleri karıştırıp da ekleyebilirsiniz. 10 dakika boyunca bu şekilde beklettim ve gördüğünüz gibi maya kabarmış. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın tamamını da ekledim ve karıştırıyorum. Şimdi unumu ilave edeceğim. Toplamda 4 su bardağından biraz fazla un kullandım. Ununuzu mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Hamurunuzun kıvamına göre ekleme yaparsınız. 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz ekledim. İlk aşamada elinizi vurmanıza hiç gerek yok. Bir kaşıkla ya da spatula ile bu şekilde karıştırabilirsiniz. Hamurunuz ağırlaşmaya başladıktan sonra artık elimizle yoğurma işlemine geçebiliriz. Evet, kalan unumu da aynı şekilde azar azar ilave ederek ekliyorum. Şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı da oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı eklememizin sebebi hamura hem lezzet katması hem de daha elastik bir dokuda olması için ekliyoruz. Evet, içindeki spatulayı artık çıkarıyorum. Hamurum ağırlaştı çünkü. Ve elimle yoğurma işlemine geçeceğim. 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağımı da ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Birazdan sizlere zaten kıvamını da göstereceğim. 4 su bardağından biraz fazla unla hamurumu toparlamış oldum. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca hamuru yoğurduktan sonra güzelce toparlayıp üzerini kapatacağım ve yaklaşık 40-45 dakika, ortam ısısına göre 1 saatte de mayalanabilir. Mayalanmaya bırakacağız. Hamurum yaklaşık 45 dakikada mayalandı. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Elimle şöyle havasını aldıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine biraz un serperseniz yapışma olmayacaktır. Çünkü yumuşak bir hamur yoğurduk. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Sonrasında rulo haline getirip mandalina büyüklüğünde küçük küçük parçalar koparalım. Ben 15 adet beze elde ettim. Dilerseniz daha küçük yapabilirsiniz tabii ki ama daha büyük yapmayın. Çünkü kabarıyor pişme esnasında. O yüzden çok fazla büyük olmasın. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi hafif un serpmiş olduğumuz bir tepsiye ya da bir tahtanın üzerine alalım. Altına mutlaka un serpin, yapışma olmasın. Sonrasında şekil vermek için orta kısmını hafif parmağımızı una batırıp bu şekilde 2 parmağımızla ortasında bir delik oluşturalım.
Bu şekilde çevirerek de o deliği birazcık büyütelim. Bu şekilde donut pişi olacak ve hiçbir aparat kullanmadan bu şekilde parmak uçlarımızla bu şekilde çevirerek çok güzel bir şekil elde edeceğiz. Orta kısmına batırmadan parmağınızı mutlaka una batırın. Bu şekilde yapışma olmayacaktır. Evet, bu şekilde çevirerek gördüğünüz gibi ortasında bir delik oluştu ve bu piştiği zaman inanılmaz güzel oluyor. Böyle çok güzel de kabarıyor. Evet, hepsini aynı şekilde yaptım. Şimdi bir kez daha aynı şekilde üzerlerinden geçeceğim. Evet, tekrar aynı şekilde bir kez daha yapıyorum. Bunu yapmamızın amacı ortadaki deliği biraz daha büyütmek. Çünkü hamur bekledikçe tekrar kabarıyor ve mayalanmaya devam ediyor. O yüzden bu ortasındaki şekli biraz daha belirgin yapmak için ikinci sefer bir kez daha yapalım bu işlemi. Sonrasında tavamıza bol sıvı yağ koyup tamamen ısınmasını bekleyelim. Isınan yağımızın içine hazırlamış olduğumuz hamurlarımızı bırakalım. 4'er 5'er tane koyabilirsiniz tavanızın büyüklüğüne göre. Bu şekilde pişmesini bekleyeceğiz. Ocağın altı yüksek ateşte olmasın, orta ateşte ağır ağır pişsin ki içi hamur kalmasın. Çok yüksek ateşte pişirirseniz birden dışı kızarır ve içi çiğ kalabilir. Pişme esnasında hamur biraz daha kabarıyor. Orta şeklinin bozulmaması için bir oklava ile bu şekilde bastırarak orta kısmının yuvarlaklığını korumasını sağlayabilirsiniz. Evet, pişilerimin alt tarafları kızardı. Şimdi diğer taraflarını çevireceğim ve aynı şekilde pişmesini sağlayacağım. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kızarıyor. O yüzden mutlaka orta ateşte pişirin arkadaşlar. Eğer çok yüksek ateşte pişirirseniz içi çiğ kalabilir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Pofidik pofidik çok güzel bir şekilde kabardılar gerçekten. Lezzeti de gerçekten muhteşem oluyor. Mayalı bir hamurdan hazırlamış olduğumuz için pamuk gibi yumuşacık bir pişi oluyor. Evet, iki tarafı da çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağıma alıyorum. Ve sonrasında kalan hamurlarımı da aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. Pişilerimin hepsi kızardı. Çok güzel görünüyorlar. Hemen sizlere şöyle yakından dokusunu da göstermek istiyorum. İçi kesinlikle çiğ kalmıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Gerçekten çok lezzetli ve çok beğeneceğinizi düşündüğüm enfes bir tarif. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de yanındaki bildirim zilini açarsanız anında size bildirim gelecektir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.